8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Varisten bahsedeceğiz bugün. Evet. Peki öncelikle nasıl oluşur? Daha doğrusu oluşması nelere bağlıdır varisin? Böyle Tabii. başlayalım isterseniz. Tabii şöyle, öncelikle genetik faktörler. Yani burada ailede birinde varsa varis hastalığı, venöz yetmezlik, sizde de olma ihtimali oldukça yüksek. Genetik geçişli bir hastalık. İki, çalışma günlük hayat, yani çalışma koşulları, kötü koşullarda çalışıyorsanız, uzun süre ayaktaysanız, kilolu bir insansanız, sigara içiyorsanız bunlar çok önemli. Gene varis için predispozan, yani varis için risk altındasınız demektir. Tabii yatkınsınız demektir. 10 saat, 12 saat, hastalarımın çoğu aşçı, güvenlik görevlisi, uzun süre ayakta kalarak çalışan insanlar. Cerrahlarda çok sık görülüyor, öğretmenlerde çok sık görülüyor. Tabii kuaförlerde çok fazla kuaför hastam var. Yani uzun süre ayakta kalıyorsanız ve hareketsiz kalıyorsanız uzun süre ayakta, varis hastası olma ihtimaliniz yüksek. Neden? Toplar damarlar kalp gibi bir organ değil. Burada şimdi kalp kanı pompalıyor bacağa, bacaktan geri dönmesini geri bekliyor. Hani şimdi evet bekliyorum ama gelmiyor. Neden? Çünkü yer çekimi karşı çıkıyor buna. Kolay değil. Burada bu damarların en büyük yardımcısı kim? Kaslar. Eğer bacak kaslarınız kuvvetliyse, spor yapıyorsanız, hareketli bir hayat sürüyorsanız varis hastası olmuyorsunuz genellikle. Bu yüzden olmuyorsunuz. Yani kaslar kasılıp Kasılıp kanı sağıyor pompalıyor. yukarıya Tabii aynen doğru. öyle, pompalıyor. Daha sıkı, tonusu yüksek oluyor. Yani daha iyi sarıyor damarları, öyle söyleyeyim. Bu çok olumlu bir şey. Özellikle kadınların sorduğu bir sorudan bahsetmek istiyorum. Topuklu ayakkabı giymek Evet, varis için kıyafetler de etkiliyor mu? Giydiğimiz ayakkabılar tabii da risk etkiliyor faktörü mü? mu hocam? Kesinlikle etkiliyor. Şimdi topuklu ayakkabı giydiğinizde vücudunuzun ağırlık merkezi değişmiş oluyor. Vücudunuzun ağırlık merkezi değiştiğinde sizi ayakta dik tutmak için çalışan kas grubu da değişmiş oluyor ayaklarınızda. Bu da şimdi normal işte bizim fizyolojimizde dizayn edilmiş, öyle söyleyeyim, olan kasların tonusunu, yani sıkılaşma oranını değiştirdiği için damarların etrafında varis için bir risk faktörü olduğu düşünülüyor topuklu ayakkabının. Gene işte belimizi daraltan, sıkan kıyafetler giydiğimizde kanın dönüşü engelleneceğinden gene risk altında olursunuz. Aynı şekilde göbeğimiz çoksa, karın içi yağımız fazlaysa gene basacaktır. Gene dönüşte sıkıntı olacağı için gene risk altında olursunuz. Gebelikte de bu böyle. Karnınızda bir bebek oluyor ve mutlaka çoğu işte kadın yaşıyor. Belirgin hale geliyor bacağınızdaki damarlar. Çünkü venöz basıncınız, toplar damar basıncınız yükseliyor. Kan yukarı çıkamıyor rahatça. Varis, yani venöz yetmezlik tamamen bundan ibaret ve bizim yaptığımız, sizi tedavi ederken bizim yaptığımız şey de bu basıncı düşürmek. Yani buradaki bozukluğu gidermek aslında. Yani buradan tabii şöyle bir sonuç da çıkıyor. Biz neler yapabiliriz varis hastası olmamak için? Topuklu ayakkabı giymezsek, hareketli bir hayat sürersek, uzun süre ayakta kalmazsak, kilomuza dikkat edersek riskimiz düşüyor. Evet. Ya aslında hareketsizlik merkezli. Tabii. Genetik yatkınlık, sigara, Aynen. obezite adeta Tabii, aynen. birbirini böyle Aynen. besleyen bir Kötü bir hayat. durum gibi Maalesef. anlıyorum, değil mi? Aynen, evet. Peki siz rutinde bu tip hastalar için tabii ki bir takım yaklaşımlarınız var. Evet. Onlardan da bahsedeceğiz ama genel olarak bir cerrahi işleme, bir müdahaleye imkanı olmayan hastalar için Evet. özel bir öneriniz var mı? Şöyle hareket etmelisiniz, böyle bir program mı veriyorsunuz hastalara? Şöyle izah edeyim. Çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Şimdi genellikle bana gelen veya kalp damar cerrahisine giden hastaların %90'ı tedavi edilebilir durumda. %90'ı. Tedavisi zor veya işte tedavi edilemeyen durumlar var mı? Var. Burada benim bahsettiğim aslında yüzeyel yetmezlik. Çünkü bacağımızda 2 tane sistem var. Yüzeyel venöz sistem, yani yüzeyel toplar damar sistemi var kanı götüren kalbe. Bir de derin damarlar var, ana damarlar var. Eğer ana damarlarınız, ana toplar damarlarınız bozulduysa, orada kaçak varsa bunun tedavisi zor. Bunu çoğu kişi tedavi etmiyor, ilaca başlanıyor, varis çorabı veriyor.
buradaki aslında işte tedavi olamıyorum hocam, işte şey olmuyor, oraya gittim, buraya gittim, o hoca bana şunu söyledi, olmaz dedi, ameliyatı yok bunun, tedavisi yok bunun gibi şeyler buradan kaynaklanıyor. En çok yani bu %10'luk grup ki kitapta da böyle bu. Varis hastalarının neredeyse %10'u 15'i derin yetmezlikten kaynaklı hastalıklar. Şimdi bunun için bu öneriler çok yerinde. Kilo verme, işte dar kıyafetlerden kaçınma, işte topuklu ayakkabı, hareketli hayat sürme, bunlar çok iyi. Çok iyi gelecektir. Bacak kaslarını kuvvetlendirme, bazı egzersizler, bunlar tabii ki çok iyi gelecektir. Bazen çaresiz kaldığımız durumlar olabiliyor. Oldukça düşük bazı hasta gruplarında. Çünkü defalarca bazı şeyler denenmiş, başarısız olmuş. Hasta kilo veremiyor. Bazı işte genetik artık kapak eksiklikleri var, öyle söyleyeyim, hani damarların çoğunda, veya damar tıkanıklığı geçirmiş ve kapak yapısı bozulmuş toplar damar tıkanıklığından dolayı. Bu hastalarda yapabildiklerimiz sınırlı gerçekten. Bunlar o gruba giriyor. İşte sigarayı bırakma, kilo verme, bacak kaslarını kuvvetlendirme, bazı tedaviler, işte kan sulandırıcı ilaçlar veya venoaktif ilaçlar, varis için kullanılabilecek ilaçlar bu noktada çok önemli. Çaresiz değiller, onu söyleyeyim. Hani Evet. bu grup çaresiz değiller ama tedavisi diğer gruba göre Biraz daha zor. zahmetli. Aynen. Moral hani tabii ki bozmam yani hiçbir hastada, ama tedavisi daha zahmetli ve bu aşamaya da getirmeden aslında tedavi olmak gerekir. Tabii. Hocam sigaranın sağlık yönünden zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün hekimler de söylüyor, bizler de, Evet. danışanlar da söylüyoruz. Biliyoruz, farkındayız. Peki varise etkisi nedir? Sigara ne derece etkiliyor varis hastalarına? Tabii Ya şöyle- da varis oluşumunu? Tabii şöyle yani yapılan birçok çalışma var bununla ilgili. Çok somut işte elimizde böyle veriler yok. Hani sigara şöyle etkiler böyle, ama bütün damar sağlığını çok olumsuz etkilediği apaçık. Hani ay kadar, güneş kadar açık bir gerçek yani bu. Hani sigara içerseniz içindeki kimyasallar sizin damar yapınızı bozuyor. Özellikle atar damarlarınız tıkanıyor. Bunun toplar damarlar üzerinde de olumsuz etkisi olduğu anlaşıldı geçtiğimiz yıllarda. Daha eskiden o kadar işte yani varisle ilgili, sigarayla ilgili çok böyle ikisini bir araya getiren şeyler yoktu, ama artık bazı çalışmalar var, destekliyor gerçekten sigaranın olumsuz etkileri olduğunu. Bir de izleyicilere şöyle bir önerimiz olabilir mi? Yani ne yapsınlar? Mesela yürümek iyi gelir mi? Egzersizden hani hep bahsediyoruz. Veya mesela ayaklarını yukarıya kaldırıp mı dinlendirsinler? Oldukları yerde hareket mi Tabii. yapsınlar? Şöyle yani şimdi gelen, ben kendi hastalarımdan bildiğim için çoğu kilolu bir kere, yani ben de dahil, kilo vermemiz lazım. Yani en başta bu, zayıf olmamız lazım. Hani birinci önerim benim hani kilo verin oluyor. Yani nasıl verelim? Yani çok zor ama verelim, yani bir şekilde verelim. Kilo vereceğiz. Egzersiz ikinci sırada bence çok önemli. O da çok zor. Hani onu da rutine oturtmak çok zor. Zaten siz hayatınız boyunca bunları yapamadığınız için hasta olmuşsunuz. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl zaten siz bunları yapmadığınız için ve ben mesela şimdi geliyor, evet abla, o yani yapmamışsınız, 50 yaşında örnek veriyorum, yani şimdiden sonra yapabilecek misin? Yok hocam yapamam yani diyor. Yani şimdi hak veriyorum, bir şey diyemezsin, doğrudur, ama bu noktada da varis çorapları mesela devreye girebiliyor. Eğer işlem yaptık hala işte ağrısı var vesaire, o zaman varis çorabı önerebiliyoruz. Detaylı bir konu, çok detaylı bir konu. Görmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. İşte ultrasonda iyi anlamak lazım. Hastanın şikayetlerini çok iyi değerlendirmek, tahlil etmek lazım. Ona göre hani söylüyoruz ve tedavi burada yani her ne kadar çok standart gibi gelse de yaptığımız işlemler aslında hastadan hastaya çok farklılık gösteriyor. Çünkü çok dallı budaklı bir Çok iş. değişken var. Çok, evet, aynen öyle. Çok varyasyon var. Hocam peki varis tedavisini genel anlamda klinikte yapıyorsunuz anladığım Evet. kadarıyla. Klinikte yapılan uygulamada tekrar kontrole çağırıyor muyuz? Evet. Tabii muhakkak sürecine göre Tabii. ilerliyordur. Bir günlük işlem mi, yoksa haftadan haftaya ya da aydan aya nasıl oluyor kontrol süreci? Tabii. Onlardan da bahsedelim. Şöyle, tabii yani eğer Doppler çektik, iç varisiniz var, verifiye ettik, tedavi ediyorsak biz, genellikle benim yaptığım işlem, damar yapıştırma işlemi çok kısa sürüyor. 3-4 dakika sürüyor. Lokal anesteziyle yapıyorum ben. Sonrasında ayağa kalkıyor hasta, gidiyor.
Kozmetik sıkıntısı varsa buna köpük tedavisi yapıyorum. Bu da çok kısa sürüyor. 3-5 dakika gibi bir süre. Yani bir hasta geldi, bu sıkıntıları varsa 5-10 dakika içinde ayağa kalkıp günlük hayatına devam edebiliyor. Ama sonrasında ağrısı olabilir mi? Olabilir. Çünkü yaptığımız şey oradaki damarı biz yok ederken, yani kimyasal ablasyon yaparken oraya aslında biz yapıştırıcıyla kapatıyoruz. İç varisten bahsediyorum. Orası ısınıyor tabii. Bir kimyasal reaksiyon oluyor. Dolaşıma geçen bir şey yok ama gene de lokal oradaki bölgeyi yani koterize etmiş gibi, yakmış gibi oluyoruz. Ve vücut ona öyle reaksiyon veriyor. Bunun sonrasında ciltte kızarıklık, orada ağrı olabiliyor. 1 hafta, 2 hafta olabiliyor. Ama yani şimdi herkesin tabii ki canı tatlı. Çok ileri düzeyde olmuyor, onu söyleyeyim. Ağrı kesiciyle genellikle geçen ağrılar bunlar. Bunun tamamen ben genellikle 1 hafta sonra hastalarımı kontrole çağırıyorum bu işlemden sonra. Başarılı mı değil mi görüyorum zaten ultrasonda. Ondan sonra eğer işlem başarılıysa tedavisi bitmiş oluyor. Çoğu hastanın böyle, çoğu hasta için konuşuyorum. Yani hastaların %80'i böyle oluyor. Bazı hastalarda bazen tekrarlıyoruz, defalarca bir şeyler yapıyoruz. Başarılı olması için bazen olmuyor. Ama çoğu hasta, yani 10 hastadan 8'inde işlem yapıyoruz. 1 hafta sonra kontrol, sonrasında artık bir daha şikayet olursa geliyor ve uzun yıllar olmamasını temenni ediyorum tabii. Yani böyle bir invazif işlem için de bence oldukça yüksek bir başarı Çok oranı yüksek zaten. başarı, evet, kesinlikle. Yani %80. Teveccühünüz sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok Ben güzel bir teşekkür sohbet ederim, oldu. sağ olun. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkanlı. Biz varisi konuştuk, tedavisini konuştuk, yapılabilecek müdahaleleri konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.